dünyanın en meşhur gemisi Titanic 10 Nisan 1912'de Southampton limanından ayrılmıştı. Bu devasa yapın içerisinde 2435 yolcu ve 892 mürettebat vardı. Yani toplamda 3327 can taşıyordu. Bazı kaynaklara göre de Titanic'te 3547 insan vardı. Filika sayısı sadece 20 idi. Yani herhangi bir kaza durumunda sadece 1178 insan kurtulabilirdi. 269 metrelik bu gemi 14 Nisan 1912'de saat 23.40'da bir buzdağına çarptı ve 1514 insana mezar oldu. Bu, dünyanın gördüğü en büyük deniz felaketlerinden biriydi. Kurtulanların çoğu 1 ve 2. sınıf kamera yolcularıydı. Belki de bizim için en ilginç ayrıntı Türk bir doktorun Titanic'i 4 saatte kaçırmasıydı. İsmi Besim Ömer Akalın'dı. Biletini bir ay önceden almış ancak onu Fransa'daki limana taşıyan tren kötü hava koşulları yüzünden gecikince dünyanın hareket eden en büyük nesnesi Titanic'e binememişti. Titanic'in battığını gazetede okumuş, hatta hayatını kaybeden yolcular listesinde kendi ismini görmüştü. Titanic gerisinde birçok trajik hikaye bıraktı. Onlardan birisi de yetim kardeşler Louis ve Lolo'ya aitti. 14 Nisan 1912'ye tam olarak 23.40'a gidiyoruz. Titanic işte bu saatlerde bir buzdağına çarptı. İlk dakikalarda felaketin boyutunu hiç kimse tahmin edemedi. Ancak yolcular yavaş yavaş acı gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Büyük bir kaosun gemiyi sarması çok uzun sürmedi. İnsanlar canavlili filikalar atlarken bir avuç insan en az yarısının bu soğuk sularda öleceğini biliyordu. Louis ve Lolo o anlarda her şeyden habersiz kameralarında derin bir uykuya dalmışlardı. Bir an kapı açıldı ve telaşlı bir adam içeriye girdi. Bu adam çocukların babası Michel Navratil'di. Adam hemen ikisini de kameradan çıkarttı ve filikaların olduğu alana doğru götürdü. Bu babalarıyla geçirdikleri son anlar olacaktı. Michel onları sağ salim bir şekilde filikaya bindirdi, evlatlarına son kez baktı ve oradan ayrıldı. Çocukların ikisi de İngilizce bilmiyordu. Filikaya bindiklerinde yaptıkları tek şey ağlayarak etrafı izlemek olmuştu. Lolo sadece 3 yaşındaydı. Hatırında kaldığı kadarıyla o anları şöyle anlatıyordu. Uyuduğumuz sırada babamız kameraya geldi. Beni çok kalın giydirdi ve kolların arasına aldı. Tanımadığımız başka bir adam da kardeşimi aldı. Şimdi düşündüğümde çok duygulanıyorum. Onlar öleceklerini biliyorlardı. Babaları o gece hayatını kaybetti. Çok daha sonra cansız bedeni bulunduğunda cebinde dolu bir tabanca vardı. Bu adam cebinde dolu bir tabanca taşıyan tek Titanic kurbanı olarak gazetelerde çıktı. Lolo ve Louis'nin bulunduğu filika ertesi sabah az ileride yardım gemisi Carpathia'yı gördü. 3 yaşındaki ufaklık üşümesin diye bir çuvalın içerisine konulmuştu. Lolo o günler için beni çuvala koymaları utanç vericiydi demiş ve gülmüştü. Sonraki gün Louis IV ve bir yaş küçük kardeşi Lamp açıklamasıyla fotoğrafları yayınlandı. Muhabir isimlerini yanlış anladığı için bu şekilde yayınlanmıştı. Titanic serüvenleri çok ilginç olmuştu. Babaları yabancılaştığını söylediği eşinden 2 çocuğunu habersizce kaçırmış ve gemiye binmişti. Gerçek isimleri Michel ve Edmund olan evlatlarına Lola ve Mamun takma isimlerini verdi. Kendisini de Louis Huffman olarak kaydettirmişti. İngilizce bilmedikleri için isimleri Louis ve Lola olarak anlaşıldı ve tarihe de öyle geçti. Carpathia, Titanic'ten ayrılan 700 yolcuyu kurtarmayı başardı. Onlardan biri olan Louis ve Lolo tam bir soru işaretiydi. Herkesin aklında aynı sorular vardı. Gemiye nasıl binmişlerdi? Ebeveynleri neredeydi? Aynı filikada olduğu iddia edilen Margaret Hayes adındaki Fransız bir kadın onların sorumluluğunu üstlenmeyi kabul etmişti. Ve gerçekten de anneleri bulunana kadar onların her şeyiyle ilgilendi. Çocuklar onun evinde kaldılar. O dönemlerde dünyanın gündemi Titanic'ti. Birçok gazete özellikle de sağ kurtulanların hikayesini ele alıyordu. İşte bu makaleler sayesinde çocukların
binlerce kilometre uzaktaki anneleri Marcel yavrularının Titanic'te olduğunu anladı. Marcel hemen New York'a doğru yelken açtı. 16 Mayıs 1912'de yani Titanic faciasından yaklaşık bir ay sonra onlara kavuştu. Eğer Marcel bu yazılara denk gelmemiş olsaydı onları bulabilir miydi? Aslına bakarsanız büyük ihtimalle bulamazdı. Çünkü Fransız konsolosluğu bile çocuklarla iletişim kurmayı başaramamıştı. İsimlerini bile öğrenememiş, sadece Lou dediklerini anlayabilmişti. Yaşadıkları bu büyük trajedi onları psikolojik bir bunalıma sokmuş, adeta yarı ölü bir hale getirmişti. Eğer bu facia olmasaydı muhtemelen çocuklar annelerinden çok uzakta Amerika'da yeni bir hayata başlayacaklardı. İlginçtir, bir internet sitesinin haberine göre babaları onları filikaya bindirmeden önce şunları söylemişti. "Çocuğum, annen senin için geldiğinde, ki bu kesinlikle olacak, ona onu çok sevdiğimi ve hep de seveceğimi söyle." Çift o yılın başında boşanmıştı. Anne Marcel'e çocukların tam velayeti verilmişti. Marcel hafta sonlarında oğullarının babalarına kalmalarına izin veriyordu. Ancak o hafta sonu babanın aklında farklı şeyler vardı. Fransa'da kalmaktansa Amerika'ya göç etmeyi tercih etmişti. Baba çocuklarını aldı ve doğru tren istasyonuna gitti. Önce Fransa'dan İngiltere'ye gittiler. Oradan Half Moon adı altında 3 tane 2. sınıf bilet aldılar. 10 Nisan 1912'de de hep beraber Titanic'e binip Southampton'dan ayrıldılar. Mitchell, "Gövdenin uzunluğuna baktığımda etkilendiğimi hatırlıyorum. Gerçekten muhteşem görünüyordu. Kardeşim ve ben ön güvertede oynadık ve orada olduğumuz için çok heyecanlıydık. Sonraki sabah ben, babam ve kardeşim 2. sınıf yemek bölümünde yumurta yiyorduk. Deniz harikaydı. Çok harika hissettiriyordu." Babaları onları gözün önünden ayırmıyordu. Muhtemelen birilerinin gerçek kimliğini ifşa edeceğinden korktuğu için paranoyaklaşmıştı. Anneleri ise 2 çocuğunu da kaybetmenin getirdiği büyük bir öfke yaşıyordu. Yine de babalarının onları bu kadar uzağa götürebileceği hiç aklına gelmemişti. Aslında aklıma gelen ilk şey başlarına bir şey geldiği oldu. Buna ihtimal vermemiştim. Günlerce onları bulmak için uğraştım. Sonra bir gazete küpüründe oğullarımı gördüm. Farklı isim, farklı ülke. Her şey farklıydı. Ama onların çocuklarım olduğunu anladım. Michel, "Felaket anında korktuğumu hatırlıyorum. Can kurtaran botuna bindiğimizde köpeğini kurtarmayı başaran Amerikalı bankacı bir kız vardı. Yanına sokulduk ve o itiraz etmeyip bize yardım etti." Bazı kaynaklara göre Louis ve Lolo Titanic'ten ayrılan son filikaya binmişlerdi. Son anda yetişmiş ve o anda farkında olmasalar da babalarına son kez bakmışlardı. Geminin sahipleri dekorasyona harcadıkları büyük paraya rağmen buzdağına çarpmayı engelleyecek bir teknoloji üzerinde durmamışlardı. Aslında görevli bir isim buzdağını görmüş ancak o anlarda iş işten geçmişti. Geminin sancak tarafı komple buzdağına teslim olmuştu. İçeride ölümcül delikler açmıştı. Eğer kafa kafaya çarpışmış olsalardı uzmanlar bu felaketin yaşanmayacağına inanıyorlardı. Hasarın uzunluğu ve geminin sancak tarafında bu kadar yayılmış olması sebebiyle artık yapılacak pek bir şey kalmamıştı. Titanic'ten sağ kurtulan çocuklar o tarihten sonra anneleriyle beraber yaşadılar. Edmund, 2. Dünya Savaşı'nda Fransa adına savaşırken düşmanlara esir düştü. Sonunda düşman kampından kaçmayı başarsa da daha sonra sağlığı kötüye gitti ve hayatını kaybetti. Öldüğünde 43 yaşındaydı. Michel üniversite okudu. 24 yaşındayken üniversiteden bir arkadaşıyla evlendi. Daha sonra felsefe alanında doktora yaptı. Felsefeyi seçmesinin sebebi yaşadığı felaketti. Bu felaketin düşünce gücü üzerinde olumlu etkiler yarattığını düşünüyordu. 21 Ocak 2001'de 92 yaşındayken hayatını kaybetti. Hayata veda etmeden önce Titanic'ten sağ çıkmayı başaran tek erkek oydu. Fotoğraf, onlar Titanic yetimleri olarak bilinmeden önce
Yani onlar da Titanic'e binmeden önce çekilmişti. Bu kuleler, küçük siyah ayakkabılar ve fotoğrafın siyah beyaz olması çok etkileyici. Edmund'un elinde oyuncak bir gemi var. Titanic'ten kurtulanlardan biri olduğunu düşündüğümüzde bu ilginç bir tesadüf. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.